Dostlar selamlar, yeni bir piyasa değerlendirme videosuyla karşınızdayım. Haftalık kapanışlarımızı aldık. Peki yeni haftada bizi neler bekliyor? Önemli haber akışları var. Baktığımız zaman dolar TL haftaya 16.70 civarlarından kapattı. Haber akışlarına baktığımız zaman ise asgari ücret 5.500 TL'ye yükseltildi. İstanbul'daki enflasyon rakamları rekor kırdı. Bu bir öncü göstergedir. 4 Temmuz'da da Türkiye enflasyon rakamları gelecek ve maalesef tekrardan rekor kırılacağını düşünüyorum. Sebeplerini açıklayacağım. Videoyu da geçmeden önce hemen bir duyuru yapmak istiyorum. Biliyorsunuz arkadaşlar, her videoda 2 tane aboneme hediye veriyorum. Nedir bu hediye? Kendi kullandığım %85 %90'a yakın başarı oranı sağladığım stratejilerimi sizlere hediye ediyorum. Bu bir hediye etkinliğidir ve katılmak ise çok basittir. Video bir tane beğeni, bir tane yorum ve kanala da abone olursanız gelecek videolarda kazanıp kazanmadığınızı kontrol edebilirsiniz. Şimdi asgari ücret 5.500 TL'ye yükseldi. Hani bu yeterli mi? Yeterli mi derken, yani artan patlayan bir enflasyon var. Özellikle gıda enflasyonunun arttığını biliyoruz. Gıda fiyatlarının arttığını biliyoruz. Peki asgari ücret bunu karşılıyor mu? Yani son 6 ayda enflasyon patladı. Buna bakacağız. Ve asgari ücret üzerinden dolar TL kuru önümüzdeki dönemlerde neler olabilir? Onları konuşacağız. Kısa bir hesaplama yapacağız. Buna geçmeden önce de hemen İstanbul'daki enflasyon rakamlarına değinmek istiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz İstanbul'daki enflasyon rakamları Türkiye'deki enflasyon rakamlarından 3-4 gün önce açıklanır. Genelde İstanbul'da enflasyon %94.2'ye çıktı. Bu ne demek oluyor? Son 24 yılın zirvesi arkadaşlar. Öncü bir göstergedir. Genelde İstanbul'da enflasyon yükseliyorsa Türkiye'de açıklanacak enflasyon rakamlarında da yükselmeler beklenir. Yükselişler beklenir. 4 Temmuz'da, yani pazartesi günü, yani 2 gün sonra maalesef Türkiye'deki enflasyon rakamları da yeni bir rekoru kıracağını ben düşünüyorum. En son %73.50 olarak açıklanmıştı. %77-%78 bandına çıkacaktır. Maalesef işimiz daha da zor. Enflasyon patlamış gidiyor durumda. Gerçekten Allah yardımcımız olsun diyorum. Bunun dışında arkadaşlar, TL üzerindeki baskıyı bu enflasyon artıracaktır. Özellikle mevduatlarda tekrardan çıkışlar görebiliriz. Yani mevduatlara para yatırma konusunda yatırılan fonlardan çıkışlar görebiliriz. Buna dikkat diyoruz. Şimdi asgari ücret 5.500 TL'ye çıkarıldı. Peki yeterli mi? Yeterli mi derken neye bakacağız? Tabii ki verilere bakacağız. Özellikle son 6 aydır enflasyonu patladığını biliyoruz. Gıda fiyatlarında inanılmaz yükselmeler var. Şöyle baktığımız zaman 2021 Ocak ayında gıda fiyatları ile asgari ücret aralarında çok az bir fark olsa da hemen hemen eşit gidiyorlardı. 2021'de bu fark ufaktan açılmaya başlandı. Ve 2021 Kasım ve Ocak ayında biliyorsunuz dolar kuru patladı, 18'lere gitti. Gıda fiyatları çıktı. Asgari ücretle arasındaki fark bayağı bir açılmıştı. Tabi asgari ücret 4200 TL'yi çıkarıldı Ocak'ta. Hani yakalar gibi oldu gıda fiyatlarıyla asgari ücret. Tabi asgari ücret çıkarılır çıkarılmaz gıda fiyatları tekrardan yukarı gitmeye başladı. Son 6 ayda, yani 2022 Ocak'tan Haziran'a kadar arkadaşlar, asgari ücrette gıda fiyatları arasındaki fark bayağı bir açılmıştı. Ama bu son artışla beraber maalesef yakalayamadı arkadaşlar. Yani asgari ücret gıda fiyatlarını yakalayamadı. Gıda fiyatları daha fazla yukarı gitti. Bu fark iyiden iyiye açılıyor. Maalesef enflasyon altında asgari ücretliler ezilmeye başlandı gibi duruyor arkadaşlar. Zaten eziliyordu ama en azından zam geldiği zaman gıda fiyatları ile asgari ücret birbirini hemen hemen yakalıyordu. Bir ayda olsa, 1,5 ayda olsa. Ama maalesef bu son artışla beraber yakalayamadı. Hani bu yüzden ben artışın yeterli olduğunu düşünmüyorum. Yani baktığımız zaman bu asgari ücreti zaten İstanbul'da vesaire geçinmek çok zor. Kira fiyatları falan zaten patlamış durumda. Ki onlara bile bakmıyoruz şu an. Sadece gıda fiyatıyla asgari ücreti karşılaştırıyoruz. Yeterli değil. Peki asgari ücrete göre dolar TL kurunda önümüzdeki dönemlerde neler olabilir arkadaşlar? Şimdi dün asgari ücret 4200 TL iken dolar karşılığı arkadaşlar neye denk geliyordu? 250 dolara. Bugün 5500 TL oldu ve dolar kuru karşılığı 328 dolara denk geliyor. 2021 Ocak'ta asgari ücret artırıldığında 4200 TL hemen hemen 330 dolarlara denk geliyordu. 2022 Haziran'a geldiğimizde ise 4200 TL, yani Haziran ayında 250-260 dolarlara kadar düşmüştü. Türkiye'de şöyle bir şey var. Kur farkından dolayı, kur gittiğinden dolayı asgari ücrete zam geliyor.
birazcık dolar karşılığı artıyor. Ama 5-6 ay içerisinde tekrardan böyle 70 ila 80 dolarlık bir düşüş geliyor. Geçtiğimiz yıllara bakın, bu hiçbir zaman değişmedi arkadaşlar. Hep böyle devam etti. Şu an ise 5500 TL'nin karşılığı 328 dolara denk geliyor. Muhtemelen 5 ay ile 6 ay içerisinde enflasyon düşmeyeceğine göre tekrardan asgari ücretin karşılığı 250 ila 260 dolara denk gelecek. Peki buna göre dolar kuru ne kadar olacak? Muhtemelen 250 ile 260 dolara denk gelecekse asgari ücret, dolar kurda 21,5-22 TL seviyelerine kadar en iyi ihtimalle, iyi ihtimalden bahsediyorum. Maalesef iyi ihtimalden bahsediyorum. 21,5-22 göreceğiz gibi duruyor. En geç ne zamana kadar? 2022 Aralık ve Ocak ayına kadar arkadaşlar. Maalesef bu hesaplamaya göre bile dolar TL kurunda en iyi ihtimalle 5-6 ay içerisinde 21-22 seviyeleri görülecek gibi duruyor. Süreç tabi hızlanarak devam ediyor. Yani geçtiğimiz yıllarda bu aradaki fark böyle hemen açılmıyordu, hemen kapanmıyordu ama son yıllarda, özellikle son 6 aydır iyiden iyi asgari ücrette dolar TL kur arasındaki fark bir anda açılıyor, zam geliyor, tekrardan kapanır gibi oluyor, sonra tekrar düşüyor. Kurdan dolayı arkadaşlar. Bu da öyle kolayca geçecek bir süreç gibi durmuyor. Peki dolar TL tekrardan geliyor dedik. Dolar TL tekrardan geriliyor dedik. Ne demek istiyorum? Şimdi son 1-1,5 haftadır, hatta 2 haftadır baktığımız zaman çeşitli önlemler açıklandı. Gelir endeksli senetler, işte ondan sonra Prens Salman Türkiye'ye geldi. İşte dolar TL kuru düşecek gibi söylemler ortalıkta yayılmaya başladı. Onun dışında çıktı BDDK, işte elinde 900 bin dolardan fazla hiçbir şirket dolar bulunduramaz dedi. Bulunduruyorsa TL kredisi kullanamaz dedi. Böyle çeşitli önlemler açıklandı. Ama dolar TL kuru baktığımız zaman 16.72-73'lerden haftayı kapattı. Şimdi bu gelen önlemlerle beraber tabii hani biraz satışlar vesaire oldu ama hala kritik dirençlerin üzerindeyiz. Yani 15.80'i kıramayan bir dolar TL var. Bırakın 15.80'i kıramayanı, 16.50 altında bile haftalık kapanış yapmayan bir dolar TL var. Bu ne demek oluyor? Yükselişler devam edecek demek oluyor arkadaşlar. Peki süreç nasıl işleyecek? Özellikle 16.47'den bir destek hattının geçtiğini görmekteyim. Bu destek hattı tekrardan ihlal edilebilir. 16.20'lere kadar, 16.30'lara kadar. Ama dolarda benim fazla bir düşüş beklentim yok. Özellikle yaz aylarının gelmesiyle turizm sektörü bir miktarda canlandı. Yaz aylarında Türkiye'ye tabii akın akın turistler geliyor, döviz getiriyor vesaire. Bununla beraber bu tarz geçici önlemlerle dolar TL kuru birazcık baskılanmak isteyecektir. Baskılanmaktan kastım şudur: belirli bir bant arasında gezinecektir. Yukarıda 17.20, aşağıda ise 16.40 aralığında gezinmesi devam edecek. Bu süreç arkadaşlar Temmuz'un sonuna kadar devam edecektir diye düşünüyorum. Hani belki Temmuz'un sonuna doğru bir hareketlenme görebiliriz. Temmuz'un sonunda FED var. Buna dikkat diyoruz. Yani böyle birkaç hafta daha bu bant arasındaki gitgellerin devam edeceğini ben düşünüyorum. Özellikle Temmuz'dan daha fazla Ağustos diyebilirim. Ağustos'tan sonra maalesef dolar kuruna tekrardan çıkışlar göreceğiz. Şöyle baktığımız zaman bakın, şurada bir 14'lerde bir set oluşmuştu 13.90'da. Buradan işte satış yeri 13'lere kadar, bu aralıkta 2 ay takıldı. Daha sonra buradan patladı, 15'lere gitti. Aşağıda işte 13, 14.5'lar, 14'ler. Bu aralıkta da 2 ay git gel yaptı. Şimdi tekrardan geldik 17.30, 17.50 vesaire görüldü. Şöyle baktığımızda 17.35'ler. Aşağıda işte 16'lara inen bir kur görüyoruz. Bu aralıkta da muhtemelen böyle 2-3 hafta daha git gel yapacaktır. Ama bu hatta maalesef tutulamayacaktır. Tekrardan çıkışlar başlayacaktır. Özellikle Fed'in faiz artırdığı, dolar endeksinin inanılmaz derece değerlendi. Türkiye içerisinde enflasyonu patladı, böyle bir dönemde maalesef dolar kurunda tekrardan çıkışlar göreceğiz arkadaşlar. Toparlayacak olursak dolar TL kurunda 2-3 hafta boyunca daha 17.20 ile 16.40 aralığında gitgeller devam edecektir. Maalesef geri çekilmeler fırsat olarak duruyor. Daha sonra kurun toparlayıp tekrardan yukarı gitmesini bekliyoruz. Bu sefer hedef ise 21-22 TL seviyeleri olacaktır arkadaşlar. Kademe kademe, yavaş yavaş o aralığa doğru çıkışlar devam edecektir. Hemen Euro TL kuruna değinmek istiyorum. Bakın bu Euro TL'de 17'lerde güzel tutundu. 17 ile 16.60 aralığı Euro borcu olanlar, Euro ile iş yapanlar için bir maliyetlenme bölgesi. Alım gelecek bölge olarak
Bu aralığı verebilirim. Buradan toparlayan korun tekrardan 17.80 ve 18.40'lara doğru yükselmesini beklerim. Şimdi sterlin TL'ye bakıyoruz. Sterlin TL ise 19.70'ler destek hattımız. Bu seviyeye her yaklaşmada 3 aşağı 5 yukarı ben alıcılı tarafta olurum. Tekrardan 20.90 21.80'leri hedef olarak gösterebiliriz. Çıkışlar devam edecektir. 19.70 benim dip destek bölgemdir. Altını beklemiyorum. Şimdi altın tarafı haftayı kritik kapattı. Aşağıya kırdık. Yani son 2,5-3 senedir yükselen trendini aşağı yönlü kırdı. Ama hafta kapanırken de güzel bir alım geldi. Bunun ayı tuzağı olma ihtimali çok yüksek. Yani bu 2-3 yıllık yükselen trend kırıldı. Ayılar piyasaya girdi. Bir anda tekrardan büyük fonlar, hedge fonlar alım yaparak fiyatları tekrardan yukarı çekebilir. Yani tam ortada kapattı. Pazartesi günü tam olarak yön belli olacaktır. Peki yönü nasıl anlayacağız? Eğer pazartesi günü akşam saatlerine kadar ons altın 1810 üzerinde fiyatlıyorsa, 1815-1820'ye doğru yükseliyorsa tamam tehlike geçti diyebiliriz. Tekrardan 1850-1880'ler hedef olacaktır. Ama fiyatlayamıyorsa birazcık daha gevşemesini maalesef bekleriz 1750'lere doğru. Dediğim gibi pazartesi tam olarak yön belli olacak. Zaten bunu da konuşacağız arkadaşlar. Bu sadece benim ons altındaki beklentim. Gram altındaki beklentilerimde hiçbir değişiklik yok. Gram altın rekorlar kırmaya devam edecek. Gram altındaki düşüş, her düşüş birer alım fırsatıdır. Nerelerden alırım? 940 ile 925 aralığı gelirse alırız. En son 900'den almıştık. 1025-1040 seviyelerine kadar gittik. Buradan gevşedi. 925-940 aralığı. Hani zaten 1000 TL'deyken yeni alacak olanlar için bu seviyeye hedef göstermiştik. Gelirse devam ediyor. 925-940 alım bölgemiz. Zamanla 1000 TL üzerine yerleşen gram altında ise orta vadede hedefimiz 1200 TL civarlarıdır arkadaşlar. Yani düşüşler alım fırsatı olarak kalmaya devam ediyor. Yükselişleri bekliyoruz. Şimdi buradan gram gümüş TL'ye değineceğim. Gram gümüş TL tabi ons altın biraz satış yeri, hemen gümüş dolar tarafına satış geldi. 10 lira 10 lira 30 civarları benim için önemli bir destek bölgesi. Buradan tekrardan dönmesini bekleriz. Belki hafta açılışında tekrardan böyle 10.30 10.20'leri doğru gevşeme gelebilir. Dikkat diyorum. Bu destek hattını koruyacaktır 10 TL civarını. Buradan yükselen gram gümüş TL tekrardan 11, 11.30 ve 12.30'lara doğru yükselişin devamını bekliyoruz. Petrol haftayı güzel bir destek üzerinde kapattı. Geçtiğimiz dönemlerde şurası destekti. Şuraya tekrardan bu desteği koyacağım. 105 ile 115 dolar bandı arasındayız. 105'i korudukça 115'in kırılma ihtimali oldukça yüksek. 105-115 10 dolarlık böyle hareket alanı devam edecektir. Ben petrol tarafında bu bant aralığında dalgalanmadan sonra 115'lerin kırılıp tekrardan 125-130 dolarlara gideceğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Dolar endeksi haftayı çok güçlü kapattı. Geri çekilmeler zaten tekrardan dönüşlerin işaretiydi. İki senaryo çizmiştik. Ya buradan dönecekti ya da şu aşağı destekten. Burayı kırmadı. Buradan döndük. 105 üzerindeki her haftalık kapanış bizi 108'lere 109'lara doğru götürecektir arkadaşlar. Dolar endeksinde buna dikkat diyoruz. Tabi bu kadar faiz artırımının, bu kadar doların değerlendiği, enflasyonun patladığı ortamda Bitcoin'de de sarsıntılar devam ediyor. Çıkışlarda tekrardan satışlar yiyor. Şuradan bir 24.000 beklentimiz vardı. 22.000 dolara kadar gerçekleşti. Şunu belirtmek isterim ki hani 19.700 desteğinin kırılması hoş olmadı. Kısa vadede tekrardan 3.000 dolarlık bir satış gelebilir. O da 16.000 dolarları doğru. Ama bu yaz içerisinde şöyle bir 24.000-25.000 yani yaz içerisinde derken 3 hafta içerisinde bir 24.000-25.000 hata gelecek. Bu atak çıkışın habercisi olmayabilir ama en azından toparlanmanın habercisi olacaktır. Tekrardan oradan satışlar yiyebiliriz. Belli bant arasında gitgeller devam edebilir ama en azından en kötü sürecin atlatıldığı bir döneme giriyor olabiliriz. Maalesef şu an 19.700 altında fiyatladığımız için arkadaşlar 16.200'lere doğru satış baskısının devam etme ihtimali yüksek. Ama buralar tekrar tutum hattı olacaktır. 3 hafta içerisinde böyle 24.000 25.000 hata gelecektir.
Dediğim gibi en azından en kötüyü atlatma dönemlerinde olabiliriz. Buna dikkat diyorum. Bitcoin'leri beklentim bu şekilde. Yorumlara sorularınızı vesaire yazabilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplıyorum. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Hoşça kalın.